Herkese merhaba, ben Burak Pehlivan. Geçmişten günümüze Tayland'ın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bu videoda ne bir markete gidip akrep yiyeceğiz ne de sokakta gezip bakın burada da bu varmış diyeceğiz. Tayland'ın keşfedilmeyenleri, öne çıkmayanları ancak birçok kişinin aslında ilgi odağında olan başlıkları değerlendireceğiz. Hazırsanız geçmişten günümüze Tayland ikinci bölümüyle başlıyor. Bu videoyu izliyorsanız belki de her yıl Tayland'a gelen 40 milyon turistten birisiniz ya da belki de olacaksınız. Bu videoda Hanuman'dan Sepak Takra'ya hatta Gekko'lara kadar keşfedeceğimiz bir yolculuğa çıkıyoruz. Videoya başladığımız yer Bangkok Suvarnabhumi Airport. Hoş geldiniz. Bangkok Havalimanı Suvarnabhumi'ye gelenler uzun boylu, altın zırhlı, sivri dişli ve elinde asası bulunan bu dev heykelleri kesinlikle görmüştür ya da ilk kez ziyaret edeceksiniz, kesinlikle göreceksiniz çünkü dikkatinizi çekecek. Bu devlerin adı Yaksha. Yüzyıllar önce tapınak kapılarını koruyan Yakşalar Tayland'ın birçok noktasında hepimizin karşısına illaki çıkıyor. Hatta şehir içerisinde Bangkok'ta gezerken de dikkatinizi kesinlikle çekecek. Ellerinde büyük bir asa var, dişleri sivri elmastan ve aslında korkutucu ama bir şekilde de tasarımsal olarak bizi illaki etkileyen görseller bunlar. Tayca'da yak dev demek, büyük anlamına geliyor. Ancak Tayland kültüründeki konumu ise kötü ruhların ve enerjinin koruyucuları olmaları. Bu ürkütücü ve sert görünümlerinin altındaki ana sebep de bundan kaynaklanıyor. Onları birer bekçi, koruyucu ya da eşiğin sahibi olarak düşünebilirsiniz. Kapıyı bekler ve kötülüğü içeri sokmazlar. Yüzyıllar önce tapınak kapılarını bekleyen bu figürler bugün milyonlarca turistin geçtiği havalimanı kapısını bekliyor diyebiliriz. Günün sonunda Yaksha Tayland'da bir kapı görevlisi, ancak sembolik olarak bir kapı görevlisi tabii ki, kötü ruhlardan, hayaletlerden ve içeri aslında negatif enerjinin gelmesinden engelliyor. Dolayısıyla havalimanı turistler ve bizler için, yabancılar için, ülkeye ilk gelenler için bir başlangıç olduğu için enerjiyi temiz tutmak lazım. Tayland'da mantığı ve psikolojisi, yaklaşımı, insan iletişimi konusunda pozitif değerler ve olumlayıcı bir tutumda bulunduğu için havalimanına dahi yakşaları koymuş ki kötü enerji içeri gelemesin diye. Bu arada bazen yakşa figürü karıştırılabiliyor. Yakşalar kadar Tayland'da adından bahsedilen ve adı bir o kadar duyulan bir kahraman daha var. Oldukça güçlü, sadık ve yenilmez bir kahraman. Hatta Muay Thai dövüşçülerinin koluna dövme yaptırdığı, Lopburi'de binlerce maymunun sokaklarda özgürce gezmesinin nedeni Hanuman. Hanuman Yakşalarla aynı destandan geliyor. Aynı kültürün içine doğmuş, Ramakie'nin en sevilen karakteri Hanuman. Beyaz tüylü, elmas dişli, güçlü, sadık ve biraz yaramaz. Babası Vayu, rüzgarın tanrısı. Ve bu sadece mitolojik bir detay değil, çok daha derin bir anlamı var. Aslında Hanuman köken olarak Tayland yazıtları veya efsanelerine doğmuş bir mitolojik karakter değil. Hindu destanı Ramayana'nın en önemli figürlerinden biri. Hindistan versiyonu son derece ciddi ve dindar. Tayland versiyonu ise flörtöz, esprili ve karizmatik. Bu arada Hanuman'la ilgili şöyle bir hikaye var. Hanuman'ın babası Vayu rüzgar tanrısıymış ve rüzgarı o yaratmış. Dolayısıyla dünya üzerinde Hanuman'a da güçleri geçtiği için rüzgar var olduğu sürece başına çok kötü bir şey gelse de Hanuman yıkılsa, yerlere düşse bile yine bir esinti dahi ona gelse, bir rüzgar esse tekrar ayağa kalkabilirmiş ki Muay Thai dövüşçülerinin kolunda ya da vücutlarının belli bölgelerinde Hanuman'ın dövmesinin olmasının ana sebebi de bu. Yani ben her ne kadar zor durumda kalırsam kalayım tekrar ayağa kalkarım ve yumruklarımla mücadeleye devam edebilirim. Tabii Hanuman Tayland için sadece efsaneler, hikayeler, anahtarlar, dövmeler değil. Hanuman'ı gerçekten hissetmek, anlamak ve bu coğrafyada Hanuman neredeydi diyebilmek istiyorsanız Tayland'a geldiğinizde gitmeniz gereken şehir Lopburi. Ramakie'ne göre Hanuman düşmanı yendikten sonra ödül olarak Lavo şehrinin yani bugünkü Lopburi'nin yönetimini almış ve maymun ordusunu oraya yerleştirmiş. İlginç olan aradan yüzyıllar geçmesine rağmen bugün maymunlar Lopburi'de hükümdarlığını sürdürmeye devam ediyor.
Bugün Lopburi'de 3000'den fazla makak maymunu şehirde özgürce dolaşabiliyor. Tapınaklarda yaşıyorlar, sokakta koşuyorlar ve halk onlara asla dokunmuyor. Çünkü bu maymunlar az önce de bahsettiğim gibi Hanuman'ın torunları ve Taylandlılar için kutsal kabul ediliyorlar. Tayland'da yaşayan her canlı kutsal ve değerlidir. Herhangi bir canlıya bilinçli bir şekilde zarar verdiğinizde bunun size kötü şans getireceği ve bir şekilde verdiğiniz zararın size karma olarak geri döneceği düşünülür. Bu arada Lopburi'de her yıl Kasım'ın son pazar günü Maymun Festivali düzenlenir. Tonlarca taze meyve hazırlanır ve şehirde yaşayan maymunlara bir meyve şöleni sunulur. Durum böyle olunca birçok turist de dünyanın dört bir yanından bu maymun festivalini izlemeye Lopburi'ye geliyor. Günün sonunda Hanuman'ın başlattığı ve bugün gerçekleşen bu festivalin arkasında 2000 yıllık bir inanç var. Taylandlılar için inanç oldukça önemli konu. Biliyorsunuz Tayland Budizme inanıyor ve Budizmin Tayland'daki öncüleri Monklar. Monklar hakkında birçoğumuzun bildiği, Tayland'a gelenlerin özellikle sabah vakitlerinde dışarı çıktıkları, halktan yemeklerini aldıkları ve bu sürecin aslında yüzyıllardır, bin yıllardır devam eden bir gelenek olduğunu biliyoruz. Bunun adı Takbat. Sabah saat 5 ile 6 arasında turuncu cübbeli keşişler ellerinde bir sepetle sokaklara çıkar ve günlük besin ihtiyaçlarını halktan alırlar. Az önce de dediğim gibi bu ritüelin adı Takbat. Budist gelenekte keşişlerin dünyevi mülk edinmesi ve çalışması yasak. Yani herhangi bir ticaretle uğraşıp gelir elde edemezler. Onlar halkları için var ve aynı şekilde halk da onlar için. Tayland bakış açısıyla bu kesinlikle bir alışveriş değil, karşılıklı bir bağ. Bu arada halkın bu ritüele katılmasının çok daha derin bir nedeni var. Tayland Budizminde Tambun yani sevap kazanmak karma anlayışıyla doğrudan bağlı bir inanç. Tambuna bakış açısı ise her eylem tohum gibidir. İleride sana kesinlikle geri döner. Keşişlere yiyecek vermek de bu tohumlardan biri. Bizim ne ekersen onu biçersin atasözü bence bu durumu oldukça iyi açıklıyor. İşin özeti bu inanç M.Ö. 300 yılından bugüne kadar devam eden ve her sabah monkların dışarı çıkarak halkla buluştuğu ve bu alışverişi, bu bağı karşılıklı olarak kurdukları bir gelenek ve bugün de devam ediyor. Bu arada Tayland keşişleri ve Budizmle ilgili olarak her Budist erkeğinin hayatında en az bir kez keşiş olması bekleniyor. Bunu bir dini ya da felsefi gelenek olarak düşünebilirsiniz. Bu sürede dünya hayatından tamamen çekiliyorlar. Telefon yok, iş yok, aşk yok ya da herhangi bir hobi yok. Sadece meditasyon ve öğreti. Peki bunu niye yapıyorlar? Bunu yapıyorlar çünkü keşişlik yaptığı süre içerisinde hayat ve dünya ile alakalı birçok konudan kendilerini dışarı çekiyorlar ve kendileriyle baş başa kalıp kendilerini tanımak, kendilerini anlamak ve hayatı anlamlandırmak için bir yolculuğa çıkıyorlar. Aslında Budist olmanın arkasında da kendini tanımak, anlamak ve Buda'nın çektiği süreç ve yolculuk ve amaçlarıyla alakalı da bir önceki 1. bölümde bundan bahsetmiştik. O videoyu izlerseniz bütün detaylara ulaşacaksınız. Ama onun dışında kişinin süreci, hayatı, onu bekleyenler ve bunun dışına çıkıp kendini medite etmesi ve kendiyle baş başa kalması ailesi için de oldukça önemli. Aynı zamanda bu kişinin ailesine vereceği bir armağan. Çünkü keşiş olmak ve bu süreci kendi içerisinde tamamlamak aslında kişinin ailesine sunduğu bir hediye olarak düşünebiliriz. Keşişlerle ilgili son olarak kıyafetlerinin ve görünümlerinin neden olduğundan bahsedeceğim. Budizmin kurucusu Buda ilk keşişlere kimsenin istemediği atılmış kumaşlardan cübbe yapmaları talimatını vermiş. Çöplüklerde ya da mezarlıklarda buldukları parçaları birbirine dikip elbiseler yapmasını istemiş. Odaklarında fiziksel bir varlık, yükseliş değil, tamamen manevi bir yükseliş olsun istemiş. Aslında keşiş ya da monk olmayı istemenin temelinde de bu var. Yine bu sebepten keşişler saç, sakal ve kaşlarını tıraş ederek dünyevi bağlardan ve egolardan arınırlar. Hepsi tamamen aynı formata, aynı bakış açısına ve aynı insana dönüşerek duygularına ve kendilerine odaklanırlar. Bu arada yine hepinizin tahmin edebileceği üzere bütün monkların hem şekil açısından, şekilcilik açısından giydiği kıyafetler de dahil olmak üzere aynı şekilde giyinmesinin sebebi aslında bilgiliğe, kendini bulmaya ve aydınlanma yolculuğunda herkesin fiziksel olarak bir değerle ilişkili olmadığı, herkesin aynı karede, aynı sahnede eşit olduğu algısından ortaya çıkan bir konu. Monklar konusunu şimdilik
geçiyoruz ve sıradaki konumuz başka bir spiritüel konu. Hatta spiritüel adı üstünde Spirit House'lar. Tayland'a ilk geldiğinizde dikkatinizi en çok çeken mini tapınaklardan bahsetmek istiyorum. Spirit House'lar. Genellikle evlerin, otellerin ya da iş yerlerinin girişinde bu küçük evleri görebilirsiniz ya da görmüşsünüzdür. İçinde çiçekler, tütsüler, küçük figürler, hatta birçoğumuzun dikkatini çeken Fanta dahi görebilirsiniz. Belki birçoğunuz kırmızı Fanta'yı ilk kez burada gördü. Bu evlerin adı Spirit House. Direkt Türkçesiyle söyleyelim, ruh evi ya da Tayca'da Samprapum, yani arazi koruyucusunun evi anlamına geliyor. Ve şunu da hemen ekleyelim, çoğu insan bunu Budist bir gelenek sanıyor ama kesinlikle değil. Spirit House geleneği Budizm'den çok daha eski. Budizm Tayland'a gelmeden binlerce yıl önce bu topraklardaki geçerli inanç animizmdi. Animizmi de her araziyi, her ağacı, her nehri koruyan ruhların olduğuna dair bir inanış olarak özetleyebiliriz. Bu ruhlar tapınılacak tanrılar değil, saygı gösterilmesi gereken toprak sahipleri gibi. İyi davran, bereket getirir, görmezden gel ya da saygısız bir tutumda bulun, başın belaya girsin gibi düşünebilirsiniz. Yüzyıllar geçti, Tayland'a Budizm geldi ama animizm etkileri gitmedi. Bu iki inanç çatışmak yerine varlığını birlikte korumaya devam ettirdi diyebiliriz. Mesela bugün Taylandlı keşişler Spirit House'ları kutsayabiliyor. Hatta astrologlara danışarak Spirit House'un doğru konumu dahi belirlenebiliyor. Günün sonunda Spirit House'un mantığı oldukça basit. Siz bir arazi üzerinde bir evde yaşayacaksınız. Sizin oradaki yeni yaşamınız ancak sizden önce yaşayan ruhların bu animist inanca göre yaşayacakları bir eve ihtiyaçları var. Onlara bir ev sunuyorsunuz. Eğer o evi sunuyorsanız her şey huzurlu, güzel. Ancak bu evi onlara sunmuyorsanız belki evde sizi rahatsız edebilirler diye düşünülüyor animist inanca göre. İster inanın, ister inanmayın. Taylandlılar için Spirit House'un anlamı bu şekilde. Tabii bu kadar fazla ruhtan bahsettikten sonra artık bu ruhu isterseniz sokaklara taşıyalım. Sokakta Taylandlılar için oldukça değerli bir spor ruhu var. Adı Sepak Takraw. Sepak Takraw hasır ya da kauçuk bir topla oynanıyor. Bu spor birçok spor gibi ilk önce eğlence amaçlı keşfedilse de 1929'da Siam Spor Birliği ile ilk kurallarını resmi olarak oluşturmuş. Ve 1960'da Malezya ve Tayland temsilcilikleri ortak bir kararda buluşmuş. Sporun adı ortak bir isim olarak tanımlanmış. Sepak Malayca'da tekme atmak, Takraw'da Tayca'da hasır örgülü top anlamına geliyor. İki ülkenin dili bir sporda birleşiyor ve Sepak Takraw doğuyor diyebiliriz. 1990'da Asya oyunlarına girmiş, bugün 31 ülkede oynanan uluslararası bir spor. Tay ilkokul ve ortaokullarında öğrenciler seçmeli ders olarak Sepak Takraw yapabiliyor. Bugün Tayland sokaklarında hala aynı şekilde oynanıyor. Sokak aralarında, parklarda, ağaçların altında ve hatta doğanın içinde. Bu arada doğa demişken Tayland için doğanın ne kadar önemli olduğunu tekrar anlatmamıza gerek yok. Tayland için doğa oldukça önemli. Özellikle filler. Fil bildiğiniz üzere eski Tayland bayrağında da bayrağın tam ortasında konumlandırılmış kutsal bir hayvan. Çünkü Tayland'da fil sadece bir hayvan değil, bir dönem gücün, kutsallığın ve hatta krallığın sembolüydü. Hatta eski Tayland bayrağına baktığımızda az önce dediğim gibi tam ortasında bir fil görürsünüz. Bugünkü bayrakta artık yok ama kültürün içinde hala çok güçlü bir şekilde yaşamaya devam ediyor. Özellikle beyaz filler. Aslında tamamen beyaz değiller. Albino ya da çok açık renkli son derece nadir canlılar ve geçmişte böyle bir film bulunması sıradan bir olay olarak görülmüyordu. Adeta gökten gelen bir işaret gibi yorumlanırdı.
Öyle ki tarihin bazı dönemlerinde Tayland ile Myanmar arasındaki gerilimlerin ve savaşların arkasında bile beyaz fil meselesi vardı. Çünkü ne kadar çok beyaz file sahipseniz o kadar güçlü, o kadar kutsal kabul edilirdiniz. Ama zaman değişti. Bir zamanlar savaşların merkezinde olan filler bugün hayatta kalma mücadelesi veriyor. 20. yüzyılın başlarında Tayland topraklarında 100.000'den fazla fil yaşadığı düşünülüyor. Bugün ise sayı yalnızca birkaç bin civarında. Ormansızlaşma, kontrolsüz turizm, kaçak avlanma, insan büyüdükçe doğa küçülüyor ve fillere yaşam alanı daha da daralıyor diyebiliriz. Ama son yıllarda Tayland bu konuda çok daha bilinçli adımlar atmaya başladı. Özellikle Chiang Mai çevresindeki etik fil sığınakları artık dünyaca ünlü. Burada filler turist taşımıyor, gösteri yapmıyor, zincirlere vurulmuyor. Sadece yaşamalarına izin veriliyor. Belki artık bayrağın üzerinde değiller ama bu toprakların ruhunda hala çok büyük bir yerleri var. Ve belki de bugün bize düşen en önemli görev hayvanların doğal ortamlarında huzurla, mutlu bir şekilde yaşamlarına devam edebilmeleri için sirk gibi, hayvanat bahçesi gibi ya da diğer ortamlarda bir şekilde onlarla karşılaştığımızda bu tarz etkinliklere dahil olmamak, katılmamak bizim belki onların özgür yaşamları için yapabileceğimiz en iyi seçeneklerden biri olacaktır. Ya da fil koruma dernekleri, fillere destek derneklerine giderek en azından onları doğal ortamlarında seyretmek ve onları rahat bırakmak diyebiliriz. Fillerle vedalaştığımıza göre size özel bir kasabadan bahsetmek istiyorum. Dang Sai kasabası bildiğiniz üzere animist inanç, farklı görseller, farklı etkinliklerle bizi Tayland'da buluşturuyor. Bu etkinliklerden özel bir tanesiyle gene ruhlar alemiyle animist inançla bütünlük sağlayan bir etkinlikten bahsetmek istiyorum. Dilerseniz kasabaya doğru gidelim. Dang Sai kasabası Loei ilinde yer alıyor ve 10.000 kişilik bir nüfusa sahip. Bu küçük kasabada her yıl Haziran-Temmuz aylarında inanılmaz bir festival gerçekleşiyor. Pi Ta Kon, Türkçesi Hayalet Festivali. Pi, Tayca'da ruh ya da hayalet, Ta, göz, Kon da insan anlamına geliyor. Tam açılımıyla insan gözlü hayalet diyebiliriz. Her biri el yapımı olan ve rengarenk hayalet kostümleri giyen insanlar sokaklarda geziyor ve bu festival her yıl yeniden gerçekleştiriliyor. Bu kostümleri giyen insanlar sokaklara çıkıyor, dans ediyorlar, eğleniyorlar, yemek yiyorlar, müzik dinliyorlar ve keyifli bir vakit geçiriyorlar. Aslında bir araya geliş, bir toplanış ve bunu bir konsept altında yaptıkları bir festival, bir etkinlik diyebiliriz ki zaten bunun benzeri Avusturya ve Almanya'da Krampus ya da Peachtung Festivali olarak var. Eğer bu bölgelerde bulunduysanız benzeteceksiniz ama tabii ki onlar biraz daha korkunç, biraz daha etkisi ve konsepti farklı ama Tayland'daki versiyon yine Tayland'ın kendi özünde olduğu gibi pozitif enerjili, keyifli ve güzel bir etkinlik. Tayland versiyonunda hikaye Bun Pravet ile başlıyor. Bun Pravet, Tayland'ın en kutsal önceki yaşamı olan Prens Desanatra'nın hikayesinde anlatıldığı törendir. Tayland'ın her yerinde bu hikaye okunur ama Dang Sai'de bir şey farklıdır. Efsaneye göre bir yıl tören o kadar geç kalmış ki köylüler Prens Desanatra'nın ruhunu karşılamaya çıktıklarında orman ruhları da onlarla birlikte gelmiş ve kutlamaya katılmışlar. Ve geçmişten günümüzde bu tören benzer renkli kıyafetlerle kutlanmaya devam etmiş. Aslında yine burada da Spirit House'da olduğu gibi iki inanç sistemi birleşiyor. Budizm Prens Desanatra'yı anlatıyor, animizm ise ormanın, nehrin, toprağın ruhlarının hala bu dünyayla iç içe olduğunu temsil ediyor. Dang Sai'de bu iki inanç hiç ayrılmamış zaten. Pi Ta Kon ise bu inançların ortak sembolü olmuş. Pi Ta Kon'dan bahsettikten sonra isim benzerliği olan Pi'yi ve Ta'yı atıyoruz. Geriye Kon kalıyor. Kon dansı Taylandlılar için oldukça değerli ve birçok kültürü, birçok efsaneyi aslında bir araya getiren bir dans. Dansın hareketleri, sembolü, yaklaşımı kesinlikle izlenilesi yapıyor bu etkinliği. Bangkok'ta, Pattaya'da, Phuket'te birçok etkinlik alanında bir performans sanatı olarak izleyebileceğiniz keyifli bir dans. Aslında müzik, dans, tiyatro, dövüş koreografisi, şiir ve görsel sanatların tek bir sahnede birleşmiş hali diyebiliriz Kon için. Tayland'ın kendini anlatma biçiminde önemli bir ikon.
Geçmişten günümüze kon dansı ilk önce duvarlarda, daha sonra sarayda ve daha sonra halkla buluştu ve kon performansının en etkileyici tarafı şu: konda karakterler konuşmaz. Hikayenin tamamı beden diliyle anlatılır. El hareketleriyle, parmakların duruşuyla, başın açısıyla, gözlerin baktığı yönde. Çünkü kon performansında her hareketin bir anlamı vardır. Mesela avuç yukarı açıksa ve parmaklar geriye doğru kıvrılmışsa bu bir selamlamadır. Baş hafifçe eğilmiş ve gözler aşağı bakıyorsa bu saygıyı anlatır. Yumruk sıkılmış ve dirsek öne çıkmışsa bu öfke demektir. Yani sahnede aslında sessiz bir dil konuşulur. Kostümlerse başlı başına başka bir dünya zaten. Her karakterin kendi renkleri vardır. Kendi tacı, kendi işlemeleri. Bazı kostümlerin hazırlanması aylar sürer. Altın işlemeler, el nakışları, taş süslemeleri ve tabii konsepte göre farklı maskeler. Yakşa maskesi dev gözleri ve sivri dişleriyle korkutucu bir güç hissi verir. Hanuman maskesi beyazdır, maymun formundadır, gücü ve çevikliği temsil eder. Videonun başında havalimanında gördüğünüz Yakşa, Lopburi'de karşımıza çıkan Hanuman, şimdi kon performansının bir parçası olarak karşımıza çıkıyor. Aslında hikayedeki karakterler bir şekilde benzer karakterler. Yakşa'dan bahsettik, Hanuman'dan bahsettik ve bu performans sanatında da bunu görüyoruz ki marketten aldığımız anahtarlıkta bile bunu görebiliyoruz. Günün sonunda önemli olan, Tay kültürü için önemli olan bu karakterleri anlamak ve Taylandlıların bu karakterlere bakış açısını değerlendirmek ki geçmişten günümüze Tayland programında da zaten bunu yapıyoruz. Bildiğiniz üzere Khmer döneminde bu performans saraya gelmişti. Daha sonrasında halka ve günümüzde herkese açık bir halde ömrüne, hayatına, sanatı, kültürü ve Tayland'ı anlatmaya devam ediyor. Kon dansını geçmişten günümüze özetleyecek olursak 9. ve 14. yüzyıllar arasında tapınak röflelerinde maskeli dansçı figürleri görülmeye başlanıyor. Daha sonra Ayutthaya Krallığı döneminde kon saray sanatı haline geliyor. Uzun yıllar boyunca sadece kraliyet törenlerinde sergileniyor. Ancak modernleşme döneminde bu gelenek Queen Sirikit'in destekleriyle daha fazla canlandırılıyor. Yeni okullar açılıyor, gösteriler destekleniyor ve kostümler yeniden tasarlanıyor. Ve bugün 2018 yılında UNESCO tarafından insanlığın somut olmayan kültürel mirası listesine alınıyor. Eğer bir gün Tayland'a gelirseniz kon performansını izlemeden Tayland'dan dönmeyin derim kesinlikle. Bu arada yavaş yavaş videonun sonuna geliyoruz ki gelirken duvarda bir arkadaşla selamlaştık. Dolayısıyla bu alanı videonun normalde şu an sonuna gelmiştik. Bonus olarak ekliyorum. Tayland'da gekkolar, yaşadığınız ister kondominyum olsun, ister bir villada yaşayın, ister müstakil bir evde yaşayın, oldukça karşılaşacağınız sevimli dostlar, ev arkadaşları diyebiliriz. Evinizdeki böcek, haşere, karınca artık neyse neyle besleniyorlarsa evinizi onlardan arındırıyorlar ve size aslında bir temizlik servisi veriyorlar diyebiliriz. Ben onları 3'e ayırıyorum. Gekkolar, mini boy, tokaylar, orta boy ve büyük boy monitör kertenkeleleri. Monitör kertenkeleleri Tayland'da halk arasında Hi olarak biliniyor. İlk gördüğünüzde biraz korkutucu görünebiliyorlar çünkü boyutları 2 metreye kadar ulaşabiliyor. Ancak çoğu zaman kendi halinde yaşayan ve insanlardan uzak durmayı tercih eden hayvanlar. Özellikle Lumpini Park bu konuda oldukça ünlü. Bangkok'un merkezindeki bu parkta yüzlerce monitör kertenkelesi yaşıyor. Göletlerde yüzüyorlar, çimlerde güneşleniyorlar ve insanların arasında oldukça doğal bir şekilde dolaşıyorlar. İlginç olan ise şehir hayatıyla doğanın burada yan yana yaşamayı öğretmiş olması. Tayland kültüründe monitör kertenkelelerinin uğur getirdiğine dair inançlar da var. Hatta halk arasında eğer bir hiya yani monitör kertenkelesi evinize girerse zenginlik getirir denir. Belki bir batıl inanç ama bu bile insanların hayvanlarla kurduğu ilişkiyi anlamak açısından oldukça değerli. Ve yavaş yavaş gece oluyor. İşte o zaman Tayland gecelerinin en tanıdık seslerinden biri duyulmaya başlıyor. Bu sesi çıkaran canlı ise Tokay Gecko. Tayland'ın en meşhur gece canlılarından biri. Hatta birçok Taylandlı için bu ses sadece bir hayvan sesi değil, aynı zamanda bir işaret anlamı taşıyor. Bazı inançlara göre ses sağ taraftan gelirse uğur, sol taraftan gelirse dikkat anlamına geliyor. Eğer üst üste 7 kez duyulursa da iyi haberlerin yaklaştığına inanılıyor. Güneydoğu Asya kültüründe Tokay Gecko'nun ejderhanın torunu olduğuna dair hikayeler bile var. Bu yüzden bereket ve koruma sembolü olarak görülüyor. Ve bu nedenle eğer bir Tokay Gecko eve girerse
birçok Taylandlı onu kovmak yerine misafir gibi karşılıyor. Çünkü onun eve kötü ruhları yaklaştırmadığına inanılıyor. Evet, bonus bölümü de tamamladık ve artık videonun sonuna geldik. Geçmişten günümüze Tayland'ın 2. bölümü bitti. Eğer 1. bölümü izlemediyseniz öne çıkan videolardan bu bölümü de izleyebilirsiniz, göz atabilirsiniz. Önümüzdeki bölümde yine çok farklı konular ve Tayland'ın keşfi yolculuğuna birlikte devam edeceğiz. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok 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 iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.